Herkese merhaba, Giz Tarot'a hoş geldiniz. Umarım keyfiniz, neşeniz, sağlığınız yerindedir. Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Desteklerinizle motive oluyorum. Daha güzel ilerliyor her şey benim hayatımda da. Birkaç gün ara vermiştik. Bu açılımdan sonra, daha doğrusu bu bekleyişten sonra hem kendimize yönelik hem niyet ettiğimiz, aklımızdaki kişilere yönelik bir açılım yapmak istedim. Ve burada kartları, masayı, mumları hazırlayıp açılım başına oturmak istedim. Ne diyecektim? Her zaman olduğu gibi açılımlarımız zamansızla niyetle çekiliyor, hazırlanıyor. Videoyu siz ne zaman denk gelirseniz sizin enerjinizle e, konsantre olarak oturuyorum buraya. Kartlardan ve alandan kendi enerjimi çekiyorum. Size en doğru mesajları aktarmaya niyetle oturuyorum diyerek başlamak istiyorum. İlk sorumuzla başlayalım. Siz yani bizler neler yaşadık? İzleyici olarak siz neler yaşadınız? Gerek kendi hayatınızla, gerek niyet ettiğiniz kişiyle ilgili süreçleriniz nasıldı? Ortak mesajlar almak istiyorum. Açıkçası aklımızdaki kişi açılımları sevdiğinizi biliyorum. Bunları da ağırlık vereceğim ama yani kendimiz ve aklımızdaki kişiyi açıkçası ayırmayı pek istemiyorum bundan sonra. Bilmiyorum, tabii istekler üzerine sadece ona yoğunlaştığımız açılımlar da olur. Ama bir süre böyle ilerlemek istiyorum. Tabii fikirlerinizi yazarsanız siz de ona göre bir ilerleyiş, bir plan program belirleriz biz de. Biz neler yaşadık? Gerek kendi hayatımızda gerek aklımızdaki kişiyle ilk önce geçmiş süreçlere bakmak istiyorum. Şuraya iki kart geldi. Bakın bir süre sanki planladığımız gibi gitmemiş işler, arzu ettiğimiz, düşündüğümüz, gerek aklımızdaki kişi, niyet ettiğiniz kişiyle ilgili olabilir bu durum. Gerek sizin biraz kendinizi çıkmazda hissettiğiniz bir enerjiden dolayı kaynaklanabilir. Sanki her şeyi yapan, kendi hayatında çok fazla koşturabilen ve istekleri, arzuları peşinden koşan bir insan bir yoklukla bazılarımız maddi olarak ya da bir hastalık olarak bir zorluğa zorluk yaşamıştır hayatında. Sanki bu durum biraz sizlerin ya da şartlar sizi böyle sıkıştırınca sanki arzu ettiğiniz şeyleri yapamaz olmuşsunuz. Biraz mantık çalıştırıyor da olabilirsiniz. Daha daha iyi bir hayat için, daha güzelliklerin size aktığı bir durum için birazcık o akılcı tarafta kalıyor olabilirsiniz. Sanki bir süre önce her şeyi çok daha iyi yapabilen, arzu ettiklerinin peşinden koşan insan sanki yaşadığı bazı zorluklar nedeniyle belki bazılarının hayatından çıkmasıyla gitmesiyle kendini bir çıkmazlığı hissetmiş olabilir. Biraz burayı detaylandırmak istiyorum. Bakın yani size yaşatılan bir durumdan kaynaklı olabilir. Belki sizin yaptıklarınızla alakalı bir durum olabilir. Geçmiş enerjilerde biraz keder, hüzün görünüyor açıkçası. Evet, yani arzu ettiğiniz şey belki bir yalnızlık değildi. Bambaşka şeyler hayal etmiştiniz. Ama sanki bu yaşadığınız yalnızlık hissi ya da yalnız kalışınız sanki sizi bu duruma evirmiş. Bazılarımız da bu durumdan dolayı yeni bir hayat amacı, yeni bir yöntem belirlemiş olabilir ilerisi için. Çünkü siz aslında geçmişinizde belki yine burada zaman da olabilir bu. O eski bahar aylarındaki halinize geri dönmek istiyor olabilirsiniz. Belki bu durumu tersine çevirerek tekrar hayatınızda güzellikler açsın, çiçekler açsın istiyor olabilirsiniz. Bakın düşünüyorsunuz ve burada bir ilahi dişilden bahsediyor. Bu ilahi eril de olabilir. Dinleyen kişi kendine göre bunu uyumlayabilir. Sanki yani özünüze dönmüşsünüz ve bu tabii hayatından çıkan başka biriyle ilgili de olabilir. Hem iki şekilde yorumlayacağım burasını. Hem birinin gidişiyle birlikte kendi içinizde bir uyanış yaşamış olabilirsiniz. Hem de hayatınızda çok o benim gerçek partnerimdi, ruh eşimdi ya da ne bileyim ikiz alevimdi gibi bir düşüncelerle birlikte onun gitmesiyle birlikte bu süreci yaşamış olabilirsiniz açıkçası. Bazılarımız için de bu uyanışa geçmek kişinin gitmesiyle de olabilir. Kişi kendini burada
tanıyor da olabilir o kişinin hayatında ya da o zorluğun hayatında tezahür etmesiyle ilgili. Hemen ikinci soruya geçmek istiyorum. Şu an peki sizin fark etmeniz gereken zayıf yönleriniz neler? Hem kendinizde hem niyet ettiğiniz aklınızdaki kişiye dair. Şu an fark etmeniz gereken zayıf yönleriniz neler? Bakın bir süredir hayatın sizi nasıl şifalandıracağına, nasıl sizin için daha iyi bir yol olacağını biliyorsunuzdur belki. Bununla ilgili gerekli adımları atmıyorsunuzdur. Böyle bir şey söyleyebilirim. Ya da niyet ettiğiniz kişiye dair çok fazla adım atmışsınızdır. Bütün sorumlulukları siz almışsınızdır. Yani bu ilişki bitmesin diye elinden geleni ardına koymayarak bütün hareketleri, bütün her şeyi, sorumluluğu siz almış olabilirsiniz ve bu durum açıkçası buraya biraz e, yanlışlık, daha doğrusu zayıflık olarak yansıyor. Çünkü e, bunun sonucunda üzülen sanki siz olmuşsunuz ve kartlar sanki bunu bu şekilde yapmasan mı acaba? Bu senin zayıf yönün diyor olabilir. Ya kendi hayatınızla ilgili de şöyle bir şey söyleyebilirim. Kafanızda iki tane plan vardır, iki tane düşünce vardır. Siz biraz size iyi gelmeyen tarafı, sizin aslında pek fazla uğraşmamanız gerektiğini içten içe biliyorsunuzdur ve yine de orada bir oldurma mücadelesi vardır hayatınızla ilgili. İlla o olsun, illa onu başarmalıyım, gerçekleştirebilmeliyim gibi bir düşünce olabilir. Sanki biraz somutluktan, gerçeklikten uzaklaşıp size iyi gelmeyen alana meyil ediyor olabilirsiniz. Bakın yani bu konuyla ilgili çok fazla kendinizden ödün vermiş olabilirsiniz. Haklı, adaletli bir şekilde yaklaşmamış olabilirsiniz. Yine burada hem ilişki hem kariyer mi diyeyim, siz orasını kendi hayatınızda daha iyi alırsınız. Sanki arzu ettiğiniz şeyle yaşadığınız şey çatışıyor ve bu durum sizi harekete geçmeye biraz engel oluyor. Ya da bazılarımız bu durum böyle oldukça karşıdaki insan biraz bir şeyler için uğraşmıyordur. Siz oldurabilmek için kendinizden ödünler vererek ilerliyor olabilirsiniz. Sanki burada biraz hem maddi zorluklardan bahsediyor hem de bir ilişkinin dışında kalmak gibi bir durumdan bahsediyor. Sanki sizin arzu ettiğiniz şey birlikte olmak, bir çatı altında olmak ya da ne bileyim e, yaşamak istediğiniz bir senaryo var kafanızda. Bu senaryoyu oldurmak için gerekli tüm çabayı sarf ediyorsunuz. Çünkü kişi tembellik ediyordur, uğraşmıyordur. Sizin isteklerinize biraz kulaklarını tıkamıştır ve siz sanki bu durumu düzeltmek için tüm çabayı sarf ediyorsunuz. Tembellik kartıyla belki bize verilen mesajla sen de dur biraz, gerekli adımları gördükçe sen de bu gerekli adımları at ki bir denge olsun. Belki o hayal ettiğiniz mutlu ana bu şekilde ulaşabilirsiniz. Eğer siz bu kadar çok uğraşıyorsanız ve olmuyorsa bırakın siz de karşı taraftaki insan da dışarıda kalsın. O durum neyse, size iyi gelmeyen neyse bir kenarda kalsın diyor olabilir kartlar. Peki aynı soruyu güçlü yönlerimiz şeklinde sormak istiyorum. Peki kendi hayatınızda ya da ilişkilerdeki niyet ettiğiniz kişiyle ilgili güçlü yönleriniz neler? O kadar güzel geldi ki, çok güzel geldi, hemen anlatıyorum. Gerek iletişim dili, gerek herhangi bir şeyi başlatma o kadar elinizde olan bir fırsat ki siz hani bildiğiniz bir şey için inanılmaz mücadele edebilen bir insansınız. Buraya o şekilde yani aldığınız kararların arkasında duruyorsunuz. Yeter ki o kararı gerçekten içinizde hissedin, içinizde bilin. Bunu bilince, bunu anlayınca korkusuzca ilerliyorsunuz. Yani sanki gönlünüzdeki ve aklınızdaki şey bir olduğu zaman doğru kararları aldığınızı biliyorsunuz ki gerek dediğim gibi iletişimsel olarak gerek de alacağınız herhangi bir kararla birlikte korkusuzca ilerliyorsunuz ve elinizden gelen tüm çabayı sarf ediyorsunuz. Kendinizin, öz değerinizin çok farkında oluyorsunuz. Sanki bir şeyleri başardıkça
Bu başarı sizi besliyor ve bu beslemeyle birlikte doğru adımları atıyorsunuz. Biliyorsunuz o alanın size iyi geleceğini ya da o yolda olmanın sizin hayrınıza, sizin faydanızda olduğunu ve bunun için gerekli tüm çabayı sarf ediyorsunuz görünüyor. Biraz burayı detaylandırmak istiyorum, güçlü yönlerinizi. Evet, yani kartlar hala teyit ediyor. Yine bir deste altımız aşıklar. Belki siz de yaşadığınız zorluklarla, kafa yorduğunuz konularla ilgili politik davranabiliyorsunuz, maske takabiliyorsunuz. İnsanlarınızla son yaşadıklarınızdan sonra belki hayat boyu böyleydi. Bir şekilde yaşamanız planlarınızı artık saklıyor olabilirsiniz. Tabii bu herkes için geçerli değildir. Bazıları çevresindeki insanlarla paylaşıyor olabilir. Bazılarımız o hissel altıncı hissini ben aslında biliyorum olaylarını çok fazla insanlara aktarmıyor olabilirsiniz. Üzüntünüzü kendi içinizde yaşıyorsunuz. Bunlar sizin güçlü yönleriniz görünüyor açıkçası ve aldığınız kararda aslında göstereceğiniz adımı, hareketleri de kendi içinizde saklıyor olabilirsiniz. Yani birazcık kararlarınızı, planlarınızı kendinize sakladığınızı söylüyor. Bazılarımız da bastırıyor olabilir açıkçası. İçinde bir yerlerde biliyordur ona iyi gelmeyen alanı. Sadece bir hamle daha, belki bir şey daha, şunu da katlanayım, böyle yapacağım gibi bir duyguları ya da eylemleri bastırıyor olabilirsiniz ve sanki bu bir noktadan sonra değişiyor hayatınızda ve siz de ilerlemeniz gereken alana gerek duygularınızı bastırarak gerek eylemlerinizi biraz insanlardan gizleyerek acı da olsa, üzüntü verici de olsa gidiyor olabilirsiniz. Peki şu an koşullarda, peki şu anki koşullarda kendimi geliştirmeye odaklanmam gereken alanlar neler diye sormak istiyorum. Yine buradan alalım. Ya burada biraz değişik geldi açıkçası. İş ve eğitim alanı ile ilgili olabilir. Mücadele etmeniz gereken bir alanlar var. Bazı belki rakipleriniz vardır iş yerinden. Böyle bir çeşitli zorluklardan bahsetti. Sanki bunlar için hızlıca kararlar vermeli ve eyleme dökmeniz gerekiyor. Eğitim hayatı ile ilgili de olabilir bu. Bir süredir ertelediğiniz, yapmaktan alıkoyduğunuz bir durum söz konusuysa ya da aldığınız bazı kararlar vardır ama şu da olsun, bu da olsun, bunları göreyim, bu şekilde hareket edeyim dediğiniz bir alan varsa bunlarla ilgili sanki artık harekete geçmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Yani kendiniz eğitim kariyeri de eğitimle ilgili bir şey de olabilir bu. Kariyer hedefiniz de olabilir. Sanki almanız gereken bir takım dersler var diyeyim ya da öğrenmeniz gereken bir şeyler var ve siz sanki bunlar için bir erteleme modundasınız. Sanki bunlardan çıkmanız gerekiyor ve kendinizi geliştirmeye yönelik o adımları artık hızlı hızlı atmanız gerekiyor. Bu arzu ettiğiniz şeyler de olabilir. Bir hobidir belki. Bir süredir düşündüğünüz ama o başlatamadığınız şeylerle ilgili artık diyor zamanı geldi ve harekete geç. Bakın yine o rakip duygusunun o mücadele olan yere bir kurban zihniyeti geldi. Kurban bilinci geldi açıkçası. Dersler demiştik. Dersler kartı da geldi. Yani içinde yaşadığınız durum bir ayrılık kartı geldiği için söylüyorum. Bu durum sizi beklemeye itiyor olabilir ve hayatı belki bu sebeple durduruyorsunuzdur. Belki hala öğrenmeye direndiğiniz bir ders vardır. Bununla ilgili bir beklenti içerisindesinizdir. Şöyle olsun, söylemek istedikleriniz vardır, onları söyleyememişsinizdir. Ama biraz kendinize özverili yaklaşın. Belki bir kişiye, bir durumu değil de önce kendinizi affetmeniz gerekiyordur. Belki bir yanılsama içerisindeydiniz aklınızdaki kişiyle ilgili. Belki gerçek bir aşk demeyeyim. Siz kafanızda bir şey hayal etmişsinizdir, kurgulamışsınızdır ve o insanda onları görememektir belki sizin canınızı yakan.
siz bu zihniyetten çıkın ve mücadele etmeniz gereken alanlarla ilgili artık harekete geçin. Belki öncelikle affetmeniz gereken kişi bir başkası değil de kendinizdir. Kendinize yaptığınız haksızlıklardır. Artık sanki kartlar şey diyor, sen alacağını aldın, öğreneceğin şeyi öğrendin. Biraz kendi isteklerine, kendi düşüncelerine, planlarına odaklan ve önce kendini affetmeye ve harekete geçerek başta şu kurban zihniyetinden çıkman gerekiyor. Yoksa sen her şeyi çarçabuk halledecek bir yapıdasın. O tutku, o azim, güç sende var ve artık bu kararsızlıkları bir kenara bırak. Çünkü sen biliyorsun yapman gerekenleri ve bunlara mail etmen, bunlara ufak da olsa bir adım atman gerekiyor diyor sanki kartlar. Hemen diğer sorumuza geçmek istiyorum. Niyet ettiğiniz kişiyle aranızdaki enerji şu an nasıl? Bir buna bakalım. İlk önce bir enerji kartı almak istiyorum. Planlı hareket etmek, ileri görüş, rasyonel düşünmek, muhakeme etmek, eşitlik ve adalet sağlamak. Deste altı mesajımız da Venüs kartı. Şöyle şu desteden alayım. Biraz burayı tarotla destekleyelim. Niyet ettiğiniz kişiyle aranızdaki enerjiler şu an nasıl? Çok fazla kararsızlık geldi açıkçası. Şurayı da alalım. Bakın arzu ettiğiniz, planladığınız, hayal ettiğiniz mevzular var bu kişiye dair. Yani hem ikilemleriniz var hem ona kendinizi kapattınız. Belki bazılarımız ciddi bir yüzleşme yaşadı, hala bir ayrılık üzüntüsü çekiyor olabilir. Sanki bunlarla ilgili bir enerjidesiniz görünüyor. Tabii bunları yaşarken, kendi içinizde üzülürken, kendinize her şeye, insanlara, iletişimlere, belki aklınızdaki niyet ettiğiniz kişiye de kapalıyken bir yandan da güçleniyorsunuz. Ya ben bunları yaşıyorum evet ama bir kendine bak ya ne kadar iyi bir yerdesin diyor olabilirsiniz. Ama duygusal olarak dışarıya ne kadar güçlü görünseniz de içten içe bir üzüldüğünüz hal yansımış buraya açıkçası. Biraz burayı detaylandırmak istiyorum. Niyet ettiğiniz kişiyle aranızdaki enerjiler şu an nasıl? Ya bununla ilgili bir sınav veriyor gibi hissedebilirsiniz açıkçası. Çünkü belki dediğim gibi bazı yüzleşmeler yaşanmış olabilir. Belki siz kendinizi fark ettikçe az önce dediğim gibi benim birlikte olduğum insanla hayalini kurduğum insan aslında aynı değilmiş. Yani sanki gün geçtikçe onun maskesi düşüyor ve onu daha ne derler açık bir şekilde görüyorsunuz gibi yansıyor açıkçası ve bu durum sizde bir gitgellere sebep oluyor olabilir. Bazılarımız hayatında başka bir insan varmış gibi davranıyor olabilir. Aklınızdaki kişi de öyle yapıyor olabilir. Siz de bir merak, bir algı yaratmak için sizi bir yerlerden görüyorsa ben çok mutluyum, arkadaşlarımla eğleniyorum, bak hayatımda da biri var diye gözünü sokucu şeyler de yapabiliyor olabilirsiniz. Bakın sanki artık bir süredir kapattığınız kendinizi bu alanla ilgili sanki harekete geçerseniz bir şekilde sanki gökyüzünden size bereket yağacak ve sanki şanslı bir kısmetli bir döneme gireceksiniz gibi görünüyor. Yani önündeki tek engel sizsiniz. Siz kendinizi kapadınız. Evet kartlar sanki şey diyor. Acı çekiyorsun. Bazı uyanışlar da gerçekleştiriyorsun ama bunları da unutma. Acı çekmeye devam edebilirsin ama bir yandan da kendini kapatmak zorunda değilsin. Sanki kendinizi aştığınız yerde kısmet yağacak sanki size öyle bir şey var burada. Bu işle ilgili bazı şeylerin açılması olabilir. Her şey olabilir burada. Yani bir bolluk dönemine geçecek olabilirsiniz ki kendinizi kapatıp kapatmaz ve harekete geçerseniz. Peki diğer sorumuza geçelim. Niyet ettiğiniz kişi sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor?
Bakın bazıları gerçekten hayatınızda biri olduğunu düşünüyor olabilir ve bu durum onu mahvediyor gibi görünüyor açıkçası. Sanki artık diyor onun da çok fazla seçeneği var, onun da çok fazla bir şeyler oluyor hayatında, çeşitli alanları var. Bu onu korkutuyor olabilir. Çünkü az önce dediğim gibi bir şeyleri gözüne sokuyor olabilirsiniz gibi bir şey söylemiştim. Yani tam onun üzerine kupa yedilisi kartı attı. Size somut bir şekilde gelmesi gerektiğini biliyor, duygularını açması gerektiğini biliyor ama kişi onu bitirdiğinizi de düşünüyor. Kendisi de biraz mahvolmuş olabilir. Kılıç onlusu kartı görüyoruz. Sanki artık size somut bir şekilde gelemezse bu ilişki bir daha toparlanmayacak olabilir. Çoğunlukla ama sizin mutlu olduğunuzu ve başka birini tercih ettiğini görüyor açıkçası. Sizinle ilgili kurduğu hayallerde de acaba biz tekrar o duygularımı açarsam benimle tekrar yürümek ister mi gibi bir düşüncesi olabilir. Ama şu an iyi bir durumda değil. E, Mahkeme kartının üzerine bir kılıç onlusu kartı geldi. Biraz burayı desteklemek istiyorum. Bakın karmik partner kartını da aldık. Bazılarının hayatında gerçekten sizin hayatınızda biri olduğunu düşünüyordur ve bu insanın sizin için doğru bir insan olmadığı gibi düşünceler geçiyor olabilir aklından. Sizde gelmesinin yani nasıl anlatayım burayı? Sanki arınarak, bir şeyleri geride bırakarak size gelmesi gerektiğini çok farkında bir insan var burada. Sizin aynı şekilde çok fazla özdeğere geldiğinizi, kendinizle barıştığınızı düşünüyor olabilir. Yani sanki bir şeyleri yokluğunuzda anlıyor olabilir. Bir anlayışa geçmiş olabilir. Sanki o benim gerçek yüzümü gördü, artık bu saatten sonra olabilir miyiz gibi endişeli olabilir ve duygularınızı o size nasıl davranıyorsa siz de ona o şekilde davranıyorsanız bunun bir taktik olduğunu da düşünebilir açıkçası, düşünüyor olabilir. Çünkü burada bir aynalama kartı geldi. Biraz daha buraya detaylandıralım. Size karşı ne düşünüyor, ne hissediyor? Bakın siz kendi alanınızda kendinizi iyileştirecek şeyler yapıyor. Çok güzel geliyor sizin, yani size dair düşüncelerinde. Size bir adım atma, bir mesaj göndermek, herhangi bir şey yapmak için biraz fazla kafa patlatıyor olabilir. Bütün stratejileri, bütün adımları deneyecek olabilir. Çünkü bazılarımız gerçekten bu konuyu salıp tamamen kendine odaklı bir hayat tercih etmiş olabilir yaşadığınız bu ayrılıktan sonra. Sizi çok üzdüğünün ve bu sizi üzmesiyle birlikte kendinizi güçlendirecek alanlara yöneldiğinizin çok farkında olabilir. Sizinle geçirdiği o geçmişteki güzel günleri düşünüyor açıkçası ve bu durum onun biraz canını sıkıyor, niyet ettiğiniz kişi. Peki o kendi hayatında nasıl? Bir de ona bakalım. Niyet ettiğiniz kişi kendi hayatında ne durumda? Ne yaşıyor? Neler yapıyor? Ya hayatında bir şeyleri dengeye oturtmaya çalıştığı bir dönemde olabilir. Çünkü hem iş verdi burada, hem bir de aile kartı hayatında biri de olabilir. Onunla ilgili planları vardır. Onları gerçekleştirmeye yönelik adımlar atıyor olabilir. Yani sanki şu an birazcık daha buraya destekleyelim. Şu an halinden memnun görünüyor açıkçası kişi. Size karşı tamamen kapalı olabilir. Tabii eminseniz, biliyorsanız onun hayatında biri var. Şu an o alanla ilgili uğraşıyor olabilir. O alanda daha iyi hissediyor olabilir. Biraz tuhaf bir enerji yansıdı oraya. Tuhaf demeyeyim gerçi. Alanında mutlu görünüyor açıkçası. Bakın yine Aziz kartı attı. Ya, bazıları evli olabilir gerçekten. Sanki arzu ettiği, planladığı şeyler var. Bakın yine sabır kartı geldi. Sabır, yavaşlama kartı, tılsım. Yani arzu ettiği şeyler var ama planladığı, programladığı düşünceleri var. Ama bunlar için harekete geçmiyor ve oldukça yavaşlamış görünüyor. Buraya iki kart geldi.
Ya bu iştir belki, bu zaten para tılsım üçlüsü, e, planladığı ve arzu ettiği, kafasında kurcaladığı bir şeyler var ve bu şu an onlarla uğraşıyor ve bu alanla ilgili bir başarı başarı peşinde koşma derdinde açıkçası. Birazcık e, mutlu bir alanı varsa, bu alan ona şu an iyi hissettiriyor ve başka öncelikleri var, iş, eğitim, kariyer alanında ve orada bir elde etmek istediği bir başarı var açıkçası. Biraz daha detaylandıralım burayı. Deste altımızda kendi böyle kendi hayatına bakıyoruz. Kavuşmak istediği bir insan var. Bu insan kendini bir döngünün içine sokmuş olabilir. Yine bir aileyle ilgili bir durum olabilir. Belki buradaki aile siz de olabilirsiniz. Orasını da anlatayım. Belki sizsinizdir ve niyet ettiğiniz kişi, aklınızdaki kişi şu an evlilik yaşadığınız bir insandır. Hayal ettiği, arzu ettiği şeyler var. Belki bu pişmanlıkları iyileştirmeye yönelik şeylerdir. Böyle güzel bir titreşimde açıkçası kendisi. Artık o bir şeyleri yapmaz halinden çıkmış da bir şeyleri oldurmaya çalışıyor açıkçası. Bir döngü içinde olmak da istemiyor sanki. Birazcık buraya şu kartlarla da destekleyelim. Niyet ettiğiniz kişi nasıl nelerle uğraşıyor, nasıl bir ruh halinde? Bakın hep iş geliyor açıkçası. Yani sizinle ilgili de olabilir. Yine bu tılsım onlusu hanesinde biraz böyle paralarla haşır neşir bir durum olabilir. Belki duygusal olarak bir cimrilik evresindedir. Bir şeyleri oldurabilmek için bayağı uğraşıyordur. Aynı döngüyü tekrar yaşamamak için, aynı zorlukların içine girmemesi için. Bakın pişmanlıklarından biri sizinle olan ya da hayatıyla ilgili bir güç mücadelesi var burada açıkçası. Sanki bunu yapmaktan dolayı bir pişmanlığı var. Yine kolektif olduğu için biraz bir senaryo daha eklemek istiyorum. Burada evli falan dedim. Belki de kendi ailesidir, evli değildir birileriyle ya da aşk değildir. Şu an o ailesindeki maddi durumlarla ilgili bir güç kazanma derdinde olabilir. Çünkü buraya yansıyan başka bir enerjide de kişi yalnız görünüyor açıkçası ve birileriyle yollarını ayırmış olabilir. Bu siz de olabilirsiniz. Çünkü birazcık yalnız bir enerji de yansıdı buraya açıkçası. Ama pişmanlığı girdiği güç mücadelelerinin üzerine geldi. Hemen diğer soruya geçmek istiyorum. Peki aranızdaki bağın gelecekte nasıl evrileceği hakkında ne bilmeliyiz? Ya da ne bilmelisiniz? Sizin aranızdaki bağ gelecekte nerelere evrilecek? Kupa kralının üzerine kupa kraliçesi geldi. Deste altımız aşıklar, adalet. Biraz destekleyelim burayı. İkinizden biri ya da ikiniz de karar alıp bu ilişkiyi, bu durumu tersine çevirecek hamlelerde bulunacak olabilirsiniz. Belki bazılarınızın adli süreçleri vardır. Bunlar yaşanacaktır. Ya da gerçek bir ilahi adalet dediğim, yani böyle bir şey de yaşanacak olabilir. Sanki siz de burada, sizin enerjinizde de artık bir şeyi kitabına uygun bir şekilde gerçekleştirecek olabilirsiniz. Sanki burada bir araba kartıyla seçeceğiniz yol her neyse bu yolda birazcık endişe, hüzün yaşanırsanız da sanki o geçeceğiniz alan size daha hakkaniyetli, hukuklu gelecektir. Diyeceksiniz ki evet, burası benim için en doğru yer, en iyi şekilde gerçekleşecek benim hayatımda diyecek olabilirsiniz. Birazcık burayı detaylandıralım. Bakın para beşlisinin üzerine, tılsım beşlisinin üzerine değişik bir kart geldi.
Bazılarının aklındaki kişi yine böyle çeşitli senaryolarla fazladan umut dağıtarak, bol keseden sallayarak sizi kendi hayatına çekecek olabilir açıkçası. Bazılarının artık ben beklemekten sıkıldım, bu bana hiç keyif vermiyor, asıl benim yaşamak istediğim, kafamda çok güzel planlarım var, ileriye dönelik planlarım var. Ben zaten kendime iyi gelecek şeyler yapıyorum, şifalandıracak alanlardayım ve bu içinde bulunduğum çıkmaz bana keyif vermiyor ve hani o kişinin de benim hayatıma iyi geldiği yok deyip kendiniz için adil olanın başka bir tarafa gitmek olduğunu düşünebilirsiniz ya da başka bir taraf derken kendi hayatınıza bakmak olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü kendinize haksızlık yaptığınızın da farkında, bilincinde olabilirsiniz. Birazcık daha detaylandıralım burayı. Yine aklınızdaki kişi sizi elde etmeye yönelik girişimlerde bulunacak olabilir açıkçası. Bir süredir çok güçlü bir duruş sergiliyor ve hiçbir şey yapmadan durabiliyorsanız sanki sizin tekrar ne derler o kafese sokmak, belki hayatına tekrar alabilmek için çeşitli senaryolarla, adımlarla çok düşünmeden size gelecek olabilir. Yani adalet kartıyla burada birazcık da adaletsizlik yapabileceğini vurguluyor olabilir. Bu konu hakkında çok fazla düşünüyor olabilir. Sizi ilişkinin içine tekrar çekebilmek için. Bir süredir gözlemci olabilir sizinle ilgili. Kafasında planlıyor olabilir. Hani nasıl adım atarım, nasıl yaklaşmalıyım ona, yeni bir strateji, yeni bir yöntem mi belirlemeliyim. Bazılarımız evliliğini kurtarmak için ciddi bir atılma gerçekleşebilir. Oturup uzlaşmak isteyebilir. Sevdikleriniz, aile gibi gördükleriniz, belki aile büyüklerinizden yardım alabilir. Bazılarımızda gerçekten bir barışma enerjisi içine girecek olabilir. Yani burada birazcık tutkular, arzuların da yükseldiği bir gelecek görünüyor açıkçası size. Peki hemen son sorumuza geçelim. Sizi, izleyici olan sizi en yakın süreçte hangi enerjiler bekliyor? Son bir tane daha alayım. Bakın sanki önümüzdeki süreçlerde hani bahsetmiştin ya açılımın içerisinde. Bazılarımız gerçekten artık harekete geçecektir. Hayal ettiği şeyler vardır, arzuladığı şeyler vardır. Ve bununla ilgili artık nasıl bir bütünsel yaklaşım sarf edeceğini biliyordur. Belki bilmiyordur da artık hiç düşünmeden harekete geçecek olabilir. Sanki bu uğraşacağınız şey, adım atacağınız şeye kendinizi adayacaksınız ve harekete geçeceksiniz. Evet, bazıları hala üzülmeye devam edecektir. O üzüntüleri yaşayacaktır ama ruh halinizi de bir şekilde baskılayacaksınızdır. Ne bileyim, artık size engel olmasına izin vermeyecek olabilirsiniz açıkçası. Sanki artık bazı alanlardan çıkıp kendiniz için harekete geçeceksiniz. Çünkü arzu ettiğiniz, hayal ettiğiniz şeyler var. Bunları almaya yönelik adımlarda bulunacak olabilirsiniz. Biraz Rumi ile devam etmek istiyorum. Size en yakın süreçte hangi enerjiler bekliyor? Çok güzel. Artık sanki o bekleme enerjisinden ya da ertelediğiniz durumlardan çıkacaksınız. Bazılarımıza adımlar gelecektir ama kendi öz değerine, kendi sahip olduklarına sahip çıkıp bu durumla ilgili harekete geçecek olabilirsiniz. Size çok güzel, keyifli zamanlar, arkadaşlar, kutlamalar, öyle şeyler görünüyor yakın geleceğinizde. Bazılarımız başka biriyle tanışabilir. Bazılarımız aklındaki gelen, aklında olan insanla bir araya gelebilir ve onunla tekrar aynı duyguları yaşayabilir. Çünkü siz kendinizde kaldınız ya, kendi öz değerinizde kaldınız.
sahip olduklarınızda tutundunuz ve bu durum sizi daha iyi yerlere taşıyacak görünüyor açıkçası. Yüksek benliğimden de kart alıp açılımı noktalayalım. Sizi en yakın süreçte hangi enerjiler bekliyor, neler bekliyor? Lider olmak için gereken tüm niteliklere sahip olduğunun farkına var. Evet, belki bu süreçte bunları fark ediyordunuz. Artık daha da fark etmeye başlayacaksınız. Çünkü ama siz bu yaşadığınız süreçle ilgili hep farkında olan tarafsınız. Gerek videoları izliyorsunuz. Yani yaşadığınız o zorluk neyse sizin tekamülünüz de o. Yani sanki sizi olgunluğa eriştiriyor ve bu yoldasınız. Ve aslında daha fazlasına sahipsiniz. Lütfen kendinize haksızlık etmeyin diyor olabilir kart bize. Aptal diyor, bakın yani o arzu ettiğiniz mantıklı tarafınızla düşündüğünüz şey her neyse bu tam olarak düşündüğünüz şey diyor. Belki de düşündüğünüz şeylerle ilgili eyleme geçeceksinizdir artık ve biliyorsunuz, o bilgi sizde mevcut. Hiç yoktan bir şeyler yaratabilirsiniz. Yine değnek kralının üstüne geldi. Harekete geçin diyor ya kartlar size. Asla durmayın. Her şeyi yapabilecek potansiyele sahipsiniz. Bak, işe koyulma zamanı. Altındaki kart neydi? Para dokuzusu. Evet. Kötü alışkanlıklar seni yavaşlatıyor mesaj altımızda. O kadar da ciddi değil. Rahatla kartımız. Artık yani kartlar sanki gelecekle ilgili şey diyor. E, Uğraşacaksın, çalışacaksın. O ertelediğin durumlar neyse hepsini geride bırakıp artık bir hareket enerjisine geçeceksin ve sanki bu şeyler size iyi gelecek. Sanki bir süredir ertelediğiniz durumlar her neyse bunları yüklenip sırtınıza artık o alan neyse, tercih ettiğiniz şey ne olacaksa onunla ilgili harekete geçeceksiniz ve aslında diyor ki kartlar, düşündüğün kadar zor değil, rahatla, her şeyin üstesinden gelirsin, başarabilirsin. Çünkü lider olmak için bütün niteliklere sahipsin. Lütfen bunları fark et, farkına var. Artık bakın kartlarda çoğu şunda ve şunda karakterin gözleri kapalı. Şu iki kartta açık. Sanki zaman geldi ve uyanışa geçmen gerekiyor diyor kartlar bize. Lütfen ne derler? Geçmeniz gereken, harekete geçmeniz gereken bir alan varsa, koyulmanız gereken bir iş varsa ertelemeyin. Her şeye sahipsiniz. Arkadaşlarınızdan, sevdiklerinizden, ailenizden destek alabilirsiniz. Her şeyi başarabileceğinizde lütfen inanın ve bu konuyla ilgili planlarınızla ilgili hareket etmekten hiç endişe duymayın. Ne derler bilirsiniz. Harekette bereket vardır deyip bu açılımı da böyle noktalayalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız, izlediniz. Umarım katkı olur, iyi gelir size açılım ve bazı noktaları, fark etmediğiniz şeyler varsa onları fark edersiniz deyip açılımı noktalıyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgi, sağlık, neşe hayatınızdan hiç eksik olmasın.